Sarımsaklar neden soyunca hemen bozulur ya da filizlenir biliyor musunuz? Hele bir de buzdolabına attıysanız, ertesi hafta kök salmış bir sarımsak ordusuyla karşılaşabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bugün size sarımsakları aylarca taptaze tutmanın bilimsel yollarını anlatacağım. Evet, sadece büyükannelerimizin yöntemlerinden değil, bilimsel araştırmalardan da bahsedeceğim. Çünkü bu işin içinde biraz mutfak zekası, biraz da bilim var. Sarımsak, mutfağın kralı mı desem, antioksidanların şampiyonu mu? Yemeğe konması eksik, fazlası olay. Hem bağışıklık sistemi için birebir, hem de bin yıllardır doğal ilaç olarak kullanılıyor. Ama şu saklama işi yok mu? İşte orası tam bir muamma. Şimdi gelin, önce neden sarımsaklar filizleniyor, sonra da nasıl taze tutulur ona bakalım. Sarımsak aslında canlı bir organizma. Yani o minik dişlerin içinde hala enerji, hala yaşam var. Ve uygun koşulları buldu mu, hop filizlenmeye başlıyor. Filizlenen sarımsağın besin değeri azalıyor. Ayrıca tadı da acılaşıyor. Bu yüzden saklama yöntemimiz hem filizlenmeyi hem de bozulmayı önlemeli. Peki ne yapmalı? İlk yöntem, serin, kuru ve karanlık bir yer. Evet, bilimsel adıyla ideal saklama ortamı, 15-18 derece arası, düşük nemli ve karanlık bir alan. Bu ne demek? Nem olmayacak, güneş görmeyecek ama çok da soğuk olmayacak. Yani buzdolabı maalesef hayır, çünkü buzdolabında nem yüksek. Nem yüksek olunca sarımsaklar küfleniyor. Ayrıca soğuk ortam filizlenmeyi tetikliyor. Amerikan Tarım Bakanlığı da bu konuda net, sarımsağı buzdolabında saklamak raf ömrünü kısaltır. Peki ya derin dondurucu? Bazılarınız belki ben sarımsağı doğrayıp buzluğa atıyorum diyordur. Bu yöntem kısmen işe yarar ama dokusu ve aroması değişir. Yine de acil yemeklerde kurtarıcı diyorsanız bu da bir alternatif. Sarımsakları doğrayıp azıcık zeytinyağı ile karıştırıp buzluk kalıplarında dondurabilirsiniz. Ama dikkat, botulizm riski var. Evet, yanlış duymadınız, botulizm. Clostridium botulinum bakterisi düşük asitli ortamlarda, yani yağda saklanan sarımsaklarda çoğalabiliyor. Bu nedenle sarımsağı yağda saklamak istiyorsanız, mutlaka buzdolabında tutmalı ve bir haftadan fazla bekletmemelisiniz. FDA da bu konuda çok net uyarıyor. Sarımsak ve yağ karışımını uzun süre saklamak risklidir. Biraz korkutucu oldu ama gerçekler böyle. Gelelim en sağlıklı, en doğal saklama yöntemlerine. İlk sırada kuru saklama yöntemi. Sarımsakları kabuğuyla, file torba ya da delikli bir sepet içinde saklayın. Kiler gibi karanlık bir alan harika olur. Bu yöntemle 3-4 ay tazeliğini koruyabilir. Bazı çeşitler 6 aya kadar bile dayanabiliyor. Siz de sarımsağı pazardan alıp eve getirince hemen dolaba koyanlardansanız bu alışkanlığı değiştirin derim. Bir diğer etkili yöntem kavanozda kuru saklama. Sarımsakları kabuklarıyla birlikte cam kavanoza koyun. Ama kavanozun kapağını kapatmayın. Hava akışı şart. Aksi halde nem oluşur ve sarımsaklar kısa sürede küflenebilir. Ben evde böyle bir kavanoz hazırladım. Mutfağın köşesinde serin bir yerde duruyor. Her aldığımda diş gibi taze. Bu arada sarımsakları soyup saklamak istiyorsanız onları hemen kullanmayı planlamalısınız. Soyulmuş sarımsak daha hızlı bozulur. Ancak vakumlu saklama poşetlerinde ya da hava geçirmez cam kaplarda, buzdolabında 7-10 gün tazeliğini koruyabilir. Bir öneri de kurutulmuş sarımsak yapmak. Sarımsakları ince dilimleyip düşük ısıda fırında ya da gıda kurutucuda kurutabilirsiniz. Sonra cam kavanozda saklayın. İstediğinizde blenderdan geçirip toz sarımsak bile yapabilirsiniz. Üstelik katkısız, tamamen ev yapımı. Siz de evde sarımsak tozu yapanlardan mısınız? Yorumlara yazın, birlikte tarif paylaşalım. Peki, en pratik yöntem hangisi? Bence file torba yöntemi. Hava alıyor, nem yapmıyor, güneş görmüyor ve en az 3 ay dayanıyor. Ayrıca hem estetik hem de geleneksel. Anneannelerimizin yöntemiydi bu. Bazen teknolojiye fazla kapılıp doğal olanı unutuyoruz. Oysa çözüm hep elimizin altında. Bilim de bunu söylüyor. Bir araştırma Journal of Food Science dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre sarımsak en iyi düşük nemli ve ışıksız ortamlarda saklandığında dayanıklılığını koruyor. Aynı çalışma, plastik torbaların sarımsakta nemi artırarak çürümeye neden olduğunu da ortaya koydu. Yani marketten aldığınız plastik poşeti hemen çöpe. Peki, sarımsağın filizlenmesi sadece saklama hatası mı? Aslında değil. Bazı sarımsak türleri genetik olarak çabuk filizlenmeye yatkın.
Özellikle Çin sarımsağı dediğimiz tür daha erken filizleniyor. Eğer siz de sarımsaklarınızın sürekli filizlendiğinden şikayetçiyseniz, yerel üreticiden yerli tohumlu sarımsak almaya çalışın. Filizlenme süresi uzar. Bu da ayrı bir ipucu olsun. Bu arada filizlenmiş sarımsak zararlı mı? Hayır. Ama tadı acı olur ve bazı faydalı bileşenleri azalmış olur. Yani tüketilebilir ama tazesinin yerini tutmaz. Siz en son ne zaman filizlenmiş bir sarımsakla yemek yaptınız? Hatırlıyorsanız yorumlarda paylaşın, birlikte gülelim. Gelelim özetlere. Sarımsağı buzdolabına koyma, filizlenir. Yağda saklama, dikkatli olmazsan risklidir. Buzluk, aromayı kaybettirir. En iyi yöntem, kuru, serin, karanlık ortamda file torba ya da açık cam kavanoz içinde saklamak. Dilerseniz sarımsakları kurutun, dilimleyin, kavanozlayın. Evde doğal toz sarımsak bile yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem katkısız. Unutmayın, sarımsak sadece yemeklere lezzet değil, sağlığa da şifa katar. Ama onu doğru saklamazsak, faydasından çok zararını görürüz. Bugün size sarımsağın bilimle desteklenmiş saklama sırlarını anlattım. Siz de bu yöntemleri deneyip hangisi daha iyi çalışıyor görün. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.